Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz Ermenistan'ın yeni geliştirmeye çalıştığı Davaro insansız saldırı aracı. Bildiğimiz üzere Karabağ Savaşı'ndaki kamikaze dronların başarısı tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Ermenistan da bunun üzerine kendi dronlarını geliştirmeye başlamış. Ancak yaptıkları aracın bizim kargoya olan benzerliği dikkatimizi çekti. Savaşta düşen İHA'ların parçalarını veya bizden görüntülerini incelemiş olabilirler. Peki Ermenistan bu İHA'yı bizden mi kopyaladı? Yaptıkları STM kargodan iyi mi? Veya efektif olarak kullanmaları mümkün mü? İncelemeye başlayalım. Karabağ Savaşı, Azerbaycan tarihi için önemli olaylardan biri. Yıllardır işgalde olan topraklarını bu savaşta geri kazandılar. Üstelik hiçbir cephede takılıp zorluk çekmediler. Öyle ki Azerbaycan'ın zararı Ermenistan'ınkine karşı neredeyse %5'i oranında. İşte bu yüksek üstünlüğü sağlamak ancak hava gücüyle mümkün olurdu. Yani havayı domine etmekle. Burada İHA'lardan ve uçaklardan bahsetmekteyiz. Özellikle Karabağ'da kullanılan taktik İHA'lardan. Genişletmek gerekirse savaşın ilk anından sonuna kadar Azerbaycan ordusu İHA'ları kullandı. Gerek Bayraktar, İsrail drone'u, gerekse STM'nin kamikaze İHA'ları savaşta aktif rol oynadılar. Bu video için bizi ilgilendirense STM'nin kopyalanan kamikaze İHA'ları. Menzilleri çok fazla olmasa bile görüntülerden Alpago ve Kargo'nun aktif kullanıldığını gördük. Bu dronlar bir çanta içinde cepheye kadar taşınmakta. Sonrası yakın mesafeden havalanıp hedefini yok etmesi. Biz bu dronları iç cephelerde olduğu için göremesek bile fazlaca kullanıldılar. Ermenistan da bu gücün yaptıklarından etkilenmiş ve kendisi de yapmaya karar vermiş. Yeni yaptıkları Davaro kamikaze İHA'sı bu şekilde ortaya çıktı. İsmi bile muhteşem, Davaro. Tabii insansız araçları bilirsiniz. Daha önce yapmadıysanız size uzun bir süreç gerekir. Yazılımını kodlamak, her şeyiyle düzgün şekilde oluşturmak. Bunlar için zaman gerekli. Ancak Davaro çok kısa bir sürede ortaya çıktı. Bu da teknolojileri kötü durumdayken şüpheli bir hareket. Bizden çaldıklarına dair iddialar var. Bakalım mümkün mü? Aslında bakacak olursak buna pek çalmak denemez ama denebilir de. Çünkü Davaro'ya baktığımız zaman STM kargonun kopyası olduğunu görmek mümkün. Resmen en ince detayına kadar benzetilmeye çalışılmış. Sadece üst tarafını siyaha boyamışlar. Anlayacağınız durum bu kadar vahim. Tabii vahim diyoruz ama bizim için değil, Ermenistan için. Onlara baktığımız zaman kargonun kompozit yapısını bile yapamayacağını bilmekteyiz. Onu da bırakın, bu seviyede sivil drone yapmaları bile zor. Ama biz yaptıklarını varsayalım. Bu sefer de kargodaki yazılımı nasıl kopyalasınlar? Cephedeki kargolardan çalamazlar mı? Bunun cevabı da tabii ki hayır. Sebebi de açık. Öncelikle bu tür silahlar korumalı yapılırlar. Yazılımları anakartlarına gömülü şekilde olur. Yani bir şeyler anlamak için yaklaşık 60-70 tane sağlam ele geçirmeniz gerekir. Sağlam şekilde olmazsa da çözmeniz imkansız. Çünkü drone patladığında parçası kalmaz. Onu da geçelim, bunu da ayarlasınlar. Bu sefer sorun seyir-ü-sefer sistemleri. Yani bizim İHA'larımız tamamen otonom şekilde hedef bulup saniyede tepki verirken onların İHA'ları bunu başaramaz. Hatta imha etmemiz bile mümkün. Sonuçta çözmeleri gereken birçok sorunları var. Ellerinde olmayan tecrübe ve batarya teknolojisini saymadım bile. Peki madem öyle, Azerbaycan'a hiç mi tehdit olmaz? Elbette olur. Sonuçta dağlık bir ortamda bilinmeyen araçlarla uğraşmak istemezsiniz. Sağdan soldan gelen dronlar tehlikeli olabilir. Sizi patlatma ihtimali var. Fakat bunu başarmaları bile aşırı zor. Tabii yine zor diyorum ama böyle kuru kuruya da olmaz. Söylediklerim sadece zor dedim diye öyle olmasın. Kopyalamanın ne kadar problemli olduğunu anlamak için STM kargonun özelliklerine bakmak gerekir. Bize detaylı analiz gerekli. Öncelikle yapımından bahsedelim. Kargo uzun zamandır üstünde çalışılmış gerçekten özel bir drone. Sadece gitsin vursun diye yapılmamış. En sıkıntılı ortamda bile yok etmeye odaklanmış bir silah. İçerdiği yazılım ve teknolojiler sayesinde de görülmesi, durdurulması zor. Zaten bu silahların genel özelliği durdurmanın sıkıntılı oluşu.
İçindeki yazılım ne kadar kaliteli olursa o kadar ulaşılamaz olur. Bunu başarmak için de yıllar gerekli. Davaro aylar içinde oluştuğundan bu noktadan kaybetti. Teknik kısma geçersek, kargo 5 kilometre menzile ve 7 kilogram ağırlığa sahip. Bu mesafeyi bu kiloda sağlamak için bir seviyede malzeme bilgisi gerekir. Çünkü içindeki bombanın da ağırlığı var. Siz bunları küçük bir drone'a tıkmaya çalışıyorsunuz. Ermenistan'ın askeri üretimde rezalet olduğunu biliyoruz. Bu seviyede malzeme bilgisine sahip değiller. Bunun dışında kargo saatte 70 kilometre hıza ve azami 1 kilometre irtifaya sahip. Hızını yükseltip bu denli dalışlar yapabilmesi sınıfında nadir özelliklerden. Dünyadaki düzgün rakipleri bile bunu başaramazken Davaro yine sınıfta kaldı. Ek olarak kargonun düzenli olarak güncellendiğini söylemek mümkün. Özellikle Karabağ Savaşı'ndan sonra bir güncelleme yapılmış olması yüksek ihtimal. Yeni bir noktaya geçmiş olabilir. Son olarak bitirmeden Davaro'nun özelliklerini gerçekçi olarak incelemeye çalışalım. Fakat ortada gerçekçi sonuç veya teknik özellik bulunmamakta. Tasarımdaki ufak tefek değişikliklerden başka hiçbir bilgi yok. O zaman biz de tahminlerde bulunalım. Ermeni ordusu yakın mesafede daha çok savunma savaşı verdiği için çok uzak mesafelere kamikaze dronları zorunlu tutmaz. Onlar için 2 kilometre menzilli 500 metre irtifaya çıkabilen bir silah kafi. Hız konusunda da biraz önce bahsettiğim gibi rakipleri çok hızlı değilken muhtemelen yavaştır. Bunu öngörmek daha zor. Yazılımı da yine kısıtlı olacak ve ona gösterilen yere hedefi görmeden doğrudan çakılacaktır. Nedenlerini anlattık. Yine de böyle bir şeyin ortaya çıkması bile Azerbaycan'ın canını sıkabilir. Çünkü birden ortaya çıkan bombalı dronlardan bahsetmekteyiz. Cephede illaki zarar verebilir. Kapatmadan bizim düşüncemiz bu dronları Ermenistan'ın tek başına yapamayacağı ve onlara Rusların destek verdiği yönünde. Teker teker bu düşüncelerimizi açıklayarak gidelim. Öncelikle Rusya'dan teknik olarak direkt bir teknoloji aktarımı olabilir. Çünkü Ermenistan çok az şeye sahip. Zaten bu tarz teknolojiler de kritik olmadığından Rusya yapım bilgisini hiç çekinmeden verecektir. Kritik teknoloji desek de dronlar tehlikeliler ama ufak çok gelişmemiş kamikaze drone kısmında fazla kritik bir durum yok. Hele ki işin ucunda menfaati varsa. Bunun üstünden 2. Karabağ Savaşı'na hazırlık yaptıklarını düşünürsek bu durum olası. Örnek vermek gerekirse kısa süre önce radar görüntüsü açık 5-6 adet kargo uçağı Rusya'dan Ermenistan'a indi. Bunların içinde onlara destek verecek her türlü şey olabilir. Sonuç olarak Ermenistan yüksek teknolojiye sahip olmayan yeni kamikaze İHA'sı üstünde çalışmakta. Muhtemelen Rusya desteğiyle kanıtlanmış teknolojimize benzetmeyi denediler. Temel bilgileri onlardan aldılar ve harmanlayarak gördüğümüz durumuna getirdiler. Ne kadar durumları el vermediğinden bizimki seviyesinde yapamayacak olsalar da can sıkması mümkün. Savaş sahasında 20 tane çıkarıp etrafa dağıtsanız illaki hedefine vuran olacaktır. Bakalım bunlara karşı neler yapacağız. Şimdilik sona geldik diyelim ve videomuzu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.